Pazar günü. Baltık Denizi. Evet, Baltık Denizi kıyısındaydı. Sabah erkenden çıktığım yürüyüşten dönüyordum. Çevremiz anormal sessizdi. Çıt çıkmıyordu bir yerde. Yumuşak kahverengi zemin üzerinde kendi adımlarımın sesi de sönüp gidiyordu hemen. Yalnızca hava kuş cıvıltılarıyla dolup taşmaktaydı. Boyları omzuma kadar gelen eğrelti otları, üzerlerindeki boncuk boncuk çiğ tanelerinden örtüyle kurumlanıp duruyordu. Ağaçların dimdik gövdeleri ışıl ışıl parıldıyor, yüksek dorukları sessizce ileri geri sallanıyor, sanki engin gökyüzünü ova ova aklayıp aklamak istiyorlardı. Oysa gökyüzü bir berraktı ki. Derken köy göründü. Küçük evleri her zamankinden beyaz ve pencereleri bu yosun kirpikli gözleri her zamankinden parlaktı. Kilisenin kulesi soğana benzeyen kırmızı çatısıyla komikti doğrusu. Gürbüz yüzünden kan damlayan lop yanaklı bir çocuğu andırıyordu. Ötede pırıl pırıl çakıl taşlara yol uzanıyor, yeşil kabuktan bir örtü altında kilometre taşları, sırtlarında gömlek, diz çökmüş dua eden çocuklara benziyordu. Değil mi? Dua, evet. Şükür duası. Sokaklar içinden yürüdüm. Benden hemen önce sabah geçmişti buralardan. Ayakkabılarının pençelerinin altın sarısı izlerini görüyordum. Çitlerin açık yeşil lataları arkasında kah sağda kah solda güneş saçlı kızlar dikilmiş duruyordu. Ezgiler söylüyor, bir yandan da gül ağaçlarına süslenmek için güller kesiyorlardı. Gülüştük. Kaş göz ettik birbirimize. Pencerelerden sevimli, yaşlı mı yaşlı ninecikler donuk gözlerinin içi gülerek dikkatle semaya bakıyorlardı. Kapı direklerinin yanı başında gömlekli çocuklar dikiliyordu. El çırpıyorlardı. Şeftali kırmızı yanaklarının her ikisi de pazar günlerinin pastasıyla doluydu. Sonra da deniz kıyısına vardım. Menekşe mavisi deniz, atlastan ağır bir kumaş gibiydi. Toprak sarısı minicik bir yelkenli hayli uzakta güneşleniyordu. Ufuktan gümüş beyazı bir kuğu gibi Rügen'den gelen büyük bir vapur geçiyordu. Ben ipil ipil eden ihtişama gözlerimi dikmiş, hayretle bakıyordum. Güzel bir oyuncağa kavuşmuş bir çocuk gibi sevdiğim herkese şöyle seslenebilirdim. Gelin de bakın şu manzaraya, şahane değil mi? Bu arada göğsüm sevinçle kahkahayla dolup taşıyordu. Esmer, yaşlı bir balıkçı o anda karşıdan geliyordu. Hemen koşup nasırlaşmış sert elini bir sıktım ki canım acıdı. Evet, Baltık Denizi kıyısında oldu bütün bunlar. Unutmadan şunu da söyleyeyim ki o sıralar harıl harıl günlük tutuyordum. O gün için şöyle yazdım günlüğe. Bir pazar günü. Tek sözcük fazla değil. Rainer Maria Rilke.